Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, 13. sözden devam edecek beraber okumamız. 12. sözü tamamlamıştık. Sözler isimli Risale-i Nur Külliyatı'nın en önemli eserinin 33 sözden oluşan eserin 13. sözündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Ve ma allemnahu şi'ra ve ma yenbagî leh. Kur'an-ı Hakim ile felsefe ulumunun mahsulü hikmetlerini, ders-i ibretlerini, derece-i ilimlerini muvazene etmek istersen şu gelecek sözlere dikkat et. Daha önce de insanın şahsi hayatına ve içtimai toplumsal hayatına katkıları, verdiği katkılar yönüyle felsefe ilimleriyle Kur'an ilimlerini karşılaştırmıştı. Burada da sonuç olarak ne veriyorlar? Yani mahsul, felsefe ilimlerinin mahsulü ne? Kur'an ilimlerinin mahsulü ne? Bir de ders-i ibretlerini, verdikleri ibret derslerinin karşılaştırılması yapılacak. Bir de ilim çağındayız. Gerçekten ilimi hangisi veriyor? Yani felsefeden gelen ilim mi? Kur'an'dan gelen ilim mi? Daha insana faydalıdır. Bunun karşılaştırılması yapılacak. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün kainattaki adiyat namıyla yad olunan harikulade ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp o hakaik-ı acibeyi zî-şuura açıp nazar-ı ibretlerini celbedip ukule akıllara tükenmez bir hazineyi ulum açar. Tükenmez bir hazineyi ulum, yani ilimlerin hazinelerini açar. Evet. Felsefe hikmeti ise bütün harikulade olan mucizat-ı kudreti adet perdesi içinde saklayıp cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Demek ki adiyat dediğimiz, yani sıradan olaylar, günlük olaylar var. Bunları felsefi bir bakış, adet perdesi altında, yani kanunlar perdesi altında gizliyor. Dolayısıyla bunlar bilinen şeyler, devamlı olan şeyler deyip onlar üzerinde düşünmeye çağırmıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim o adiyat dediğimiz, yani sıradan olaylar olarak görünen, bilinen şeyler zannedilen varlıkların ve olayların aslında kudretin mucizeleri olduğunu insanın nazarına sunuyor. Kudretin mucizeleri olarak onları düşünmeye davet ediyor. Yani sıradan olan olaylar, her gün olan olaylar, günlük olaylar, işte güneşin doğması, batması, değil mi? Mevsimlerin gelip geçmesi, her mevsimin kendine ait özellikleri, çiçeklerin açması, ağaçlardan meyvelerin yaratılması, yağmur, rüzgar, şimşek, değil mi? Gökyüzü. Bütün bunlar, yani sürekli gördüğümüz ve bildiğimizi zannettiğimiz şeylerin aslında her birinin birer mucize olduğunu, kudretin mucizesi olduğunu ve öyle bakmamız gerektiğini Kur'an bize söylüyor. O ülfet dediğimiz, yani alışkanlık perdesini yırtıyor. Çünkü alışkanlıklar insana o harikalıkları göstermiyor. Yani alıştığımız, bildiğimiz olaylar işte, ne var yani? Halbuki onların hepsi birer mucize. Her defasında bir mucize olarak yaratılıyor. Ama biz alıştığımız için onu göremiyoruz. Meyveyi dalından alıyor, koparıyor.
Ama ona bir mucize olarak bakmıyor yani. Atıyor ağzına, hapur hapur yiyor. Halbuki o yani daldan meyve çıkar mı ya? Sen çıkar bakalım hadi. Topraktan bir çiçek çıkar bakalım. Çiçek yapıyoruz ama çiçekler naylondan çiçekler. Değil mi? Yani hakikatinin sanalını yapıyoruz. Sanalı. Sanat da öyle yani suni olan, yapay olan demektir. Gerçek sanat Allah'ın sanatıdır ve sürekli o sun Allahillezi etkana külle şey. Yani Allah'ın sanatı ki sapasağlam bir sanattır. Devam ediyor. Yapılmaya, yaratılmaya devam ediyor. İşte bulutlardan yağmurun yağması. Değil mi? Yani biz bir yağmurlama sistemi kuruyoruz. Şey yapıyoruz yani böyle ne büyük başarı. Sürekli bulutlardan yağan yağmuru ise işte basit sıradan şey olarak görüyoruz. Halbuki biz onu taklit ettik yani kendi taklidimizi büyütüp o taklidin aslını nazardan ıskat eden yani onu düşündürmeyen bir bakış açısı. Kur'an tam tersi onları düşündürüyor. Böylece akıllara tükenmez bir ilim hazinesi açıyor. Çünkü yani bitmez tükenmez ilim, her şey ilmin malzemesi. Fen-i hikmet kütüphanesini ondan aldı diyor bir yerde. Yani bütün kitaplar aslında değil mi? Allah'ın yarattıklarını açıklıyor. Fen kitapları, biyoloji kitapları, fizik kitapları, kimya kitapları, astronomi kitapları, jeoloji kitapları, tıp kitapları ne anlatıyor? İşte Allah'ın yarattığı o sıradan dediğimiz şeyleri anlatıyor ve anlata bitiremiyor. Demek her biri bir mucize onların. Gerçekten bu bakış yani tefekkürî bakış, ülfet perdesinde kalmayan, ülfet perdesini delip geçen Kur'an'ı bir bakış insan hayatını sıradanlıktan, monotonluktan, tek düzeylikten kurtarıyor. Hayata bir dinamizm getiriyor. Dinamizm çünkü yani her şey aynı değil, tek düze değil. Her şey her an yaratılıyor. Dinmek bilmeyen bir faaliyet var kainatta ve Allah'ın gösterilerini izliyoruz biz. Allah'ın gösterileri sürekli yaratıyor. Faalun lima yurid. Yani o dilediği gibi faaliyettedir. Her an faaliyette. Evet. Şimdi bu bakış açısı gerçekten buna çok ihtiyacı var. Yani Müslümanların da ihtiyacı var. Çünkü biz de öyle Kur'an'ın bu tefekkür dinamizminden uzaklaşmışız. Uzaklaşmışız yani. Ben yani üniversitelerde bile bir üniversite camiine gitmiştim gençliğimde. Talebelik yıllarımda bundan 35 sene önce Gazi Üniversitesi'nde orada bir fakültenin mescidinde birkaç gün vaaz verdim. İşte o zaman biraz daha canlıydı yani şeyler böyle ideolojiler 12 Eylül öncesinde. Bana birkaç genç geldiler dediler ki ya bak birkaç gündür hep imandan bahsediyorsun. Çiçekten, böcekten, ağaçtan bahsediyorsun. Biraz da cihattan bahset yani. Cihattan bahset. Cihadın öneminden filan. Hatta şu tabir, çok hiç unutamadığım tabir, böyle kaç gündür böyle temcit pilavı gibi iman konusunu önümüze koyuyoruz. Temcit pilavı gibi. Zaten inanıyoruz biz yani. Bu anlayış var. Ya bu tamam inanıyoruz ama inandığımız yaratıcıyı tanımak için marifetullah dediğimiz en yüksek ilim, ilimlerin şahı ve padişahı olan marifetullah'ta yükselmek için değil mi? Kainat kitabını okumamız lazım. Bunun yolu tefekkürdür. Bunun yolu işte o senin küçümsediğin çiçeklerden, ağaçlardan, yıldızlardan bahsetmektir. Onlar üzerine Kur'an da onları düşündürüyor zaten. Böyle sıradan zannedilen, bildiklerini zannettikleri şeyleri aslında
bilmediklerini, yani bak bilgi bilgisizliğin üzerini örtüyor. Hakikatini biliyor musun yani? Tekrar düşün diyor. Onun için ilk gelen ayetler de öyle. Hep böyle düşündürmüştür. Bildiklerini zannettikleri şeylere baktırmıştır Kur'an. İşte hep örnek verilir Gâşiye suresinde. Efela yanzurune ilel ibili keyfe hulikat. Bak burada bunun örneği bu. Onlar diyor devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Deveye bakın diyor. Ya devede bakacağız ya deve. Sen ya deve çobanlarına deveyi mi öğretiyorsun yani? Adamların zaten işleri güçleri deveyle, en çok meşguliyetleri deveyle, ama ona bakmazlar mı diyor. Onun nasıl yaratıldığına bakmazlar mı diyor. Demek ki görmek ayrı, bakmak ayrı, düşünmek, tefekkür daha ayrı bir şey. Hakikaten bakarsan sana gösterir. Değil mi? Koskocaman yani o deve ne kadar uysal yaratılmış. Bir çocuk bile yularından tutup çekebiliyor. Diyor çöktürüyor deveyi. Değil mi? Deve işte bir defada bir haftalık suyu bir defada içebilir. Avustralya'da işte develeri çok su içtikleri için katlettiler biliyorsunuz. Çok su içiyor gerçekten, doğru. Çünkü o çöl hayvanı, çölde her zaman su bulunmaz yani. Bir hafta susuzluğa dayanıklı. İşte sırtında hörgücü var, yedek gıda deposu, su deposu gibi. Bir hafta yetiyor. Değil mi? Ondan sonra devenin işte dudağı yarıktır. Çölün bitkileri dikenlidir. O dikenli bitkileri rahat yiyebilecek şekilde yaratılmış. İşte gözlerinde çift perde var. Kirpikleri öyle yaratılmış ki o çöldeki kum fırtınalarından zarar görmeyecek şekilde. Tabanları geniş taban yani, çünkü mesela at gibi olsa çölde çok koşamaz, gidemez, yol alamaz, rahat yürüyemez. Bu geniş taban çölde rahat yürüyecek şekilde kumlar üzerinde. Yani buna benzer bir sürü özelliği var. Ya şimdi işte yani bu iklime, bu coğrafyaya uygun çöl gemisi diyorsunuz zaten. Çöl gemisi, değil mi? Çöle göre gemi. Demek ki bunu çölü yaratan kimse, çölün iklim şartlarını yaratan kimse, çöl coğrafyasını yaratan kimse, deveyi de yaratan odur diye niye teemmül etmiyorsunuz diyor. Efela yanzurune ilel ibili keyfe hulikat ve iles semai keyfe rufiat. Değil mi? Göğe bakmazlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Direksiz durdurulmuş. Sen bir çadır yapıyorsun, çadırın bile ortasına direk koyuyorsun. Bir çadırı direksiz durduramıyorsun. Gök çadırını Allah nasıl direksiz durdurmuş? Ve ilel cibali keyfe nusibet ve ilel ardı keyfe sutihat. Devam ediyor yani. Dağlara bakmazlar mı? Nasıl dikilmiş? Vadilere bakmazlar mı? Yere nasıl yayılmış, döşenmiş? Bak hep bakın, düşünün diyor. Bakın dediği şeyler bildiklerini zannettikleri şeyler. Hatta en iyi bildiklerini zannettikleri şeyler. Ya şimdi öyle. Yani aynı şeyi uyarlarsak doktorlara diyeceksin ki göz doktoruna, göze bakmıyor musun yani? Göze bakmıyor musunuz? Nasıl yaratılmış? Değil mi? Sen 6 sene temel tıp tahsili yapıyorsun. 6 sene. Yetmiyor. Ondan sonra TUS'a giriyorsun uzman olmak için, uzman doktor, daha güvenilir olmak için. Değil mi? Kaç sene işte diyelim ki göz doktoru olacaksın. Gözde uzmanlık kazanmak için daha yakından inceliyorsun. 6 sene tıp tahsili, 4 sene, 10 sene yaptı.
10 sene. Ya bu göz dediğin şey ne ya? İşte 5 metrekarelik, 5 santimetre karelik bir alan. Öyle. Çapı 5 santimetre olan bir alanda yani. Bir göz halen inceleye bitiremiyorsun. Değil mi? Gittikçe daha harikalıkları çıkıyor. Göze bakıyorsun, sen fotoğraf makinesi yapıyorsun, dürbün yapıyorsun, teleskop yapıyorsun, mikroskop, elektronik mikroskop, teleskoplar diye geliştiriyorsun. Hepsi gözün basit bir taklidi. Peki düşünmüyor musun? Yani onlar göze bakıp düşünmezler mi insan gözüne? Deveye bakın dediği gibi şimdi bu çağda da bunu söylemek lazım. Yine o da orada duruyor. Halen deveye bakmaya devam edeceğiz kıyamete kadar. Dolayısıyla her şeye yani ben gözü biliyorum zannediyor. Ben kulağı biliyorum zannediyor. Değil mi? Beyin cerrahları ben beyni biliyorum zannediyor. Ya, bilmiyoruz. Bütün bildiklerimiz ne kadar az bildiğimizi bize bildiriyor sadece. Ne kadar az bildiğimizi, ne kadar çok daha bilmeye muhtaç olduğumuzu bildirmesi, düşündürmesi lazım. İşte bütün bunları Kur'an düşündürdükten sonra fezekkir innema ente muzekkir diyor. Fezekkir burada sen düşündür demektir. Sen düşündür, senin görevin sadece düşündürmektir. Düşünmek ve düşündürmek, bakın peygambere de verilen ilk görevdir. Zaten kendi düşünüyordu, sonra düşündürdü. Düşünmek ve düşündürmek, peygamberin yolunda gidenlerin, Kur'an talebesi olanların ilk görevidir. İşte bu da neyi düşündürecek? Değil mi? Arada bir şey oluyor, harika bir olay olacak da bizim dindarların da tuzağına düştüğü bir şey bu yani. Yani bir bal peteğinde arı bir bal Allah yazacak da belki de ona göre şey yapılmış yani günahlarına girmeyeyim ama bazıları öyle tenkit ediyor. Yani oralara şekerler mi koyuyorlar artık o biraz da müdahaleyle bal peteğinde Allah yazısı o çok harika bir şey. Bir zamanlar Barış Manço program yapmıştı ben izlemiştim bir ağacı kesmişler içinden Bismillahirrahmanirrahim çıkmış. Mucize. Gayet güzel mucize. Tamam. Veya bulutlar böyle, bulutlarla Allah yazısı gökyüzünde. Fakat yani şimdi bilim, bilgi, İslami bilgi sadece bunlara münhasır kılınırsa çok az olur ya. Ne diyor? Kur'an akla tükenmez bir ilim hazinesi açıyor. İlimler hazinesi. Yani bütün petekler mucize. Değil mi? Bütün arılar mucize. O peteklere bal dolduran altıgen petekler yapan arılar mucize. Arıların o bal özü aldığı çiçekler mucize. O çiçeklerin topraktan çıkması mucize. Ağaç dallarında açması sonra meyve olarak yaratılması mucize. Yani her şey mucize. Şu alem ki ayan ettiğin bize ağaç, çiçek, dal, meher her şey mucize. İşte bu Kur'ani bakış. Kur'ani bakış ne kadar zengin bir ilim hazinesi önümüze sunuyor. Evet. Demek ki felsefe hikmeti ise bütün harikulade olan mucizatı, kudreti adet perdesi altında saklayıp adet yani böyle olur zaten kanun sebep sonuç ilişkisi içerisinde saklayıp cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Yani bunu biliyorum demek aslında cahilliğin örtüsüdür. Bilinen bir şey canım ne var? Cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizam-ı hilkatten huruc eden ve kemal-i fıtrattan sukûd eden nadir fertleri
nadir fertleri nazarı dikkate arz eder. Onları birer ibretli hikmet diye zişura takdim eder. Mesela en cami bir mucize-i kudret olan insanın hilkatini adi deyip lakaytlıkla bakar. Fakat insanın kemal-i hilkatinden huruc etmiş 3 ayaklı veya 2 başlı bir insanı bir velvele-i istirapla, yani böyle garip karşılanmasını sağlayacak bir şeyle velvele kopararak çığırtkanlıkla nazarı ibrete teşhir eder. Mesela en latif ve umumi bir mucize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gayiptan muntazam iaşelerini adi görüp küfran perdesini üstüne çeker. Küfran, yani küfür zaten örtmek demektir. Örtmek. Yani en büyük küfür Allah'ın varlığı gerçeğini, yani en büyük hakikati, en temel hakikati örtmek olduğundan ona yani kafirlik diyoruz. Yoksa Allah'ın nimetlerini mesela örtmek, görmemek de küfürdür. Şükrün karşıtı da küfürdür. Onun için burada bunu örnek veriyor. Mesela en latif ve umumi bir mucize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gayipten muntazam iaşelerini adi görüp küfran perdesini üstüne çeker. Fakat intizamdan şuzuz etmiş, kabilesinden cüda olmuş, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini görür. Ondan tecelli eden lütuf ve keremle bütün hazır balıkçıları ağlatmak ister. Haşiye, Amerika'da aynen bu vaka olmuştur. Yani balıkçıları ağlatan kabilesinden ayrılmış, yerin bilmem kaç metre derinlerinde denizin bir böceğin bir yeşil yaprakla beslenmesini. Evet. Ya onu da nasıl tabii yorumluyor? Yorumlama biçimi keşke onların da sadece onlara münhasır oluyor ama onların da yorumlama biçimi doğru olsa, yani yaratıcıya yönlendirecek şekilde olsa. Evet. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifeti ilahiye cihetiyle servet ve gınası, zenginliği, Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifeti ilahiye cihetiyle servet ve gınası, çünkü her şeyi, yani halen olmaya devam eden, yaratılmaya devam eden tüm varlıkları ve olayları Kur'an ilim konusu yapıyor. İlmin konusu, hikmetin konusu, marifeti ilahiye olan hem de, yani Allah'ı tanıma ilminin konusu olarak gösteriyor. Bu muazzam bir zenginlik. Ve felsefenin ilim ve ibret ve marifeti sani cihetindeki fakr ve iflasını gör, ibret al. Felsefe arada bir olacak da böyle çok harika bir olay, ona hayret edecek. Yani hayreti köreltiyor. Bizim Osman hayret katilleri tabirini kullanıyor ki çok yerinde bir tabir. Hayret katili. İnsanın hayreti köreliyor yani. Neye hayret edeceksin? Yani çiçeklere hayret etmeye gerek yok. Normal, zaten bahar gelince çiçekler açar. Değil mi? Meyvelere hayret etmeye gerek yok. Çiçeklerden sonra meyveler gelir. Tamam, ne? Güneş her gün doğar. Ne hayret edecek ne var? Yani hayret etmeye bu sefer hayret etme özelliğin köreliyor. Köreliyor. Halbuki hayret etmek, hayranlık duymak insanın diğer canlılardan ayrılan başlıca özelliğidir. Yani onlar hayret etmezler. Bizim dışımızdaki hiçbir canlı, hayvan taifesi hayret etmez. Hayranlık duymaz. Hayranlık insana özgüdür. Hayret makamı İbn Arabi'ye göre en yüksek makamdır. Tasavvufta da makamlar var ya. Nasıl onu ifade ediyor Necip Fazıl?
bir beytinde Şeyh-i Ekber deniyor Muhyiddin Arabi'ye. Şeyh-i Ekber'e göre en yüksek makam hayret. Ben de şaşkınlardanım. Ya Rab sonumu hayret. Bir sanat yapıyor. Sanat yaparak bir gerçeği ifade ediyor. Hayret makamı. Yani hepimiz zaman zaman hayret ederiz ama Kur'ani bir bakışla hayretimiz sürekli hale geliyor. Sürekli hayret ediyoruz. Şimdi hayretin karşıtı nedir? Zıttı ülfet. Yani ülfet içerisinde yaşıyoruz. İslam alemi olarak da. Ülfet. Yani hep aynı şeyler. Bu sefer canımız sıkılıyor. Değil mi? Can sıkıntısı. Özellikle çocukların bu sanal dünya mahkumu olarak büyüyen gençlerin, çocukların en temel hastalığı. Canım sıkılıyor. Sürekli yeni şeyler istiyor. İnsan yeni şeyler. Alıştı mı bu sefer o onu tatmin etmiyor. Yeni değişik şeyler arıyor. Sürekli de ne kadar hızlı gelişse bile teknoloji onun o dinamizmine cevap veremiyor. Onu yavaş kalıyor. Değil mi? İnsan beyni çünkü çok hızlı. Bu sefer ne yapıyor? Can sıkıntısı doğuyor bundan. Can sıkıntısı. Halbuki bu Kur'ani bakış açısına sahip bir insanın canı sıkılmaz. Çünkü zaten her şey sürekli değişiyor. Yani tek düze değil. Her şey yenileniyor. Kendi iç dünyamız yenileniyor, dış dünyamız yenileniyor, duygu dünyamız yenileniyor, duygu dünyamızın işte baktığı alem yenileniyor. Sürekli bir gösteri var. Değil mi? Film akıyor. İlahi gösteriler tazeleniyor. İşte zenginlik bu. Gerçek zenginlik bu. Böyle bir bakış açısı insanı sıkılmaktan kurtarıyor. Kendi hayatına bir dinamiklik getiriyor. Evet, şurayı bir daha okuyorum. Okuduklarımızın özeti niteliğinde bir cümleydi. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifeti ilahiye cihetinde servet ve gınası ve felsefenin ilim ve ibret ve marifeti sani cihetindeki fakr ve iflasını gör, ibret al. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak yüksek hakikatları cami olduğundan şiirin hayalatından müstanidir. Yani başta da yer verilmişti Yasin suresinde geçen bir ayet ve ma allemnahu şiira ve ma yenbagî. Biz ona şiir öğretmedik. O ona yaraşmaz da diyor peygambere yani. Burada şiire ve şairliğe karşı yani Kur'an karşıdır sonucunu çıkaramayız elbette ama Kur'an şiir değildir. Peygamberimiz şair değildir. Ona kahin dediler, şair dediler efendim. Değil mi? Mecnun dediler. Bir sürü ithamlarda bulundular. Peygamber demeyenler. Peygamberimize. Peki o zaman bunu nasıl anlayacağız? Şiir de yani dine hizmet etmek için önemli bir daldır. Edebiyatın önemli bir bölümüdür. Değil mi? Şiir sanatı. Niye o zaman Kur'an şiir değildir? Değil mi? Biz ona şiir öğretmedik diyor. Onun da tefsiri niteliğinde gelecek açıklamalar bu alt yapının üzerine söyleniyor. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak yüksek hakikatları cami olduğundan şiirin hayalatından müstanidir. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz derecesindeki kemali nizam ve intizamı ve kitab-ı kainattaki intizamı sanatı muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının yani şiir tarzında olmadığının diğer bir sebebi de budur ki ayetlerinin her bir necmi vezin kaydı altına girmeyip şiirde vezin var yani kafiye düzeni var, hece vezni var. Vezin kaydı altına girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun.
ve kardeşi olsun ve mabeyinlerinde mevcut münasebeti maneviyeye rabıta olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hattı münasebet teşkil etmesidir. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Burası önemli. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer yüzü, bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca her biri zil ecniha olan 6 cümlenin, yani kanatları var, kanatlar sahibi 6 cümleden oluşuyor İhlas. 6 cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilmi tevhid bulunuyor ve tazammun ediyor. Evet, nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların sureten ademi intizamı cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi ekser yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i muhitasındaki birer birer her bir yıldıza mevcudat beynindeki nispeti hafiyeye işaret olarak mevcudat arasındaki gizli nispet bağlara işaret olarak birer hattı münasebet uzatıyor. Güya her bir tek yıldız necmi ayet gibi, ayet yıldızları gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. İşte intizamsızlık içinde kemali intizamı gör, ibret al. Ve meallemnahu şi'ranin bir sırrını bil. Hem ayeti ve ma yenbagîleh, yani ona, peygambere yaraşmaz da sırrını da bununla anla ki şiirin şe'ni, şiirin özelliği küçük ve sönük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Küçük ve sönük hakikatleri parlak hayallerle süslendirmek ister. Ya şiirin bu özelliği var. Tekrar okuyorum. Şiirin şe'ni küçük ve sönük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Halbuki Kur'an'ın hakikatleri o kadar büyük, yani zaten büyük, âli, parlak ve revnekdardır ki en büyük ve parlak hayal o hakikatlere nispet edilse gayet küçük ve sönük kalır. Yani şiirde o var, yani böyle parlak, sureta parlak ifadelerle abartılı şeyler var. Yani küçük bir şeyi böyle abartarak ifade etmek. Kur'an'ın hakikatlerinin buna ihtiyacı yok. Yani zaten büyük hakikatler, temel hakikatler. Onun için şiirin hayalleri ne ihtiyacı yok, ona şiir yaraşmaz ayeti bu manayı da ifade ediyor demiş. Hem ayeti ve ma yenbagî leh sırrını da bununla anla ki şiirin şe'ni küçük ve sönük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Yani mübalağa vardır. Yani mübalağaya hatta sanat diyorlar. Mübalağa sanatı. Şiirde esastır. Kur'an'ın buna ihtiyacı yok. Çünkü Kur'an'ın hakikatleri zaten büyük hakikatlerdir. Yani mübalağa onları aslında mübalağa zemmi zımnidir diye bir söz var. Yani gizli kötülemedir. Bir şeyi mübalağalı anlatılıyorsa demek ki gerçeği o kadar büyük değildir. Çünkü gerçekten büyük olsaydı onu büyütmeye gerek kalmayacaktı. İnsanlar da öyledir, yani büyük insanların kendini büyüklemesine ihtiyacı yok. Değil mi? Başkalarının kendilerini büyüklemesini de istemez onlar. Yani buna ihtiyaç duymazlar.
Zaten büyükse öyle. Ama zaten büyük değilse, yani küçükse o kendini büyük göstermek ister. Başkalarının da onu büyütmesini ister. Bundan hoşlanır. Bundan hoşlanır. Değil mi? Mesela bazı bilim adamları, bilim insanları diyelim şimdi. Bilim insanları ne yapıyor? Profesördür ama kitaplarında profesör, doktor filanca diye yazmıyor. Sade ismi yazıyor. Değil mi? Zaten tanınmıştır, biliniyor yani kim oldu. Profesör, doktor, doçent, onlara gerek yok. Yani ünvanlarına gerek duymuyor, ihtiyaç duymuyor. Ama bazıları ihtiyaç duyuyor. Demek ki gerçekten büyük olmak, büyüklenmeye ihtiyaç duymamakla anlaşılır. Öyle. Büyük görünme, küçülürsün. Çünkü küçük olduğun anlaşılır. Büyük görünmenden anlaşılır. Şimdi mübalağa da öyle. Bir şeyi mübalağalı anlatmak onu gizli kötülemektir. Yani gizli olarak demek ki bunun mübalağaya ihtiyacı var. Şiirin de özelliği bu. Demek ki Kur'an şiir değildir. Biz ona şiir öğretmedik, ona yaraşmaz da. Yani içinde mübalağa yoktur. Değil mi? Abartı yoktur. Buna ihtiyaç da yoktur. Çünkü Kur'an zaten Allah'ın kelamıdır, farklıdır. Bütün hakikatleri değil mi? Mübalağaya ihtiyaç duymayacak kadar kesindir. Bununla ilgili birkaç örnek daha verecek. Hemen hemen biz yarısına geldik 13. sözün ama bu programa sığmayacak. İnşallah yarın başka örnekleriyle bu dersi tamamlamaya çalışalım. Evet, yarına kadar, yani bir sonraki programa kadar daha doğrusu bekleyemem. Gerisini de çok merak ediyorum derseniz kendiniz okuyun zaten. Sözler 13. sözü okuduk, yarısına kadar geldik. İnşallah diğer yarısını bir ders sonra paylaşacağız. Hepiniz hoşça kalın. Alemlerin Rabbine teslim olun.